Eğer sadece suça ve suçun işleniş biçimine odaklanılırsa iyi hal indirimi, çocuk suçlulara yaşlarından dolayı yapılan indirimler, tahrik indirimi gibi indirimlerin durumu ne olur o zaman? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bahsettiklerin arasında haksız tahrik suçun işleniş biçimi bakımından bir şey ifade eder ama anlaşılmaz bir ifade. Suçlunun gerçekten tahrik olup olmadığını bilme şansımız var mı? Neden tahrik olunur, neden tahrik olunmaz? Bunu kesin olarak bilebileceğimiz bir ölçeğimiz var mı? Doğrudan nedensellik barındırmayan bir konuda bu tür uygulamalar bir nevi suçu aklamak gibi oluyor aslında. Varsayalım ki bir cinayet davasında mağdur suçluya küfür etti ve suçlu da mağduru öldürdü. İnsanlar toplandı, dava görüldü, tahrik indirimi uygulandı. Bu indirimin anlamı, evet, hakarete uğradığınızda birini öldürebilirsiniz düşüncesinin haklılık payı oranında cezanın affedilmesidir. Her suçun bir motivasyon kaynağı var. Motivasyon kaynaklarına yönelik indirim, motivasyon kaynağına dair bir aklamadır, hak vermedir. İnsan eylemi ve yönelmişliği arasında doğa kanunları gibi doğrudan bir nedensellik yoktur. Yönelmişlik kısaca insan zihninin belirli bir tavırla, duyguyla dünya hakkında olması, dünyayı temsil etmesi için kullanılan bir kavram. Siz dünyadaki bir duruma yöneldiğinizde, onun hakkında bir şey düşündüğünüzde, bir şey hissettiğinizde, bu daha sonra gerçekleştireceğiniz davranışın doğrudan nedeni değildir. Yani bir şey düşündüğünüz için zorunlu olarak onu yapmazsınız. Motivasyon kaynakları ve davranış arasında bir boşluk vardır ve bu boşluğa irade denir. Yani sizin iradeniz var. İradeniz olduğu için sorumluluklarınız var. Her karşınıza gelip yaptım ama bir sor neden yaptım diyene sorarsanız, herkesi tahrik eden, güdüleyen bir şey vardır zaten. Tahrik olunacak şeylere dair evrensel bir norm olmadığına göre tahrik indirimi diye bir şeyin var olması da saçmalıktan ibarettir. İyi hal indirimine değinmiyorum bile çünkü ceza suça karşı verilir. Suçtan sonra gösterilen iyi halin kimseye bir faydası yok. Zaten hangi iyi hal? Siz bu iyi hali nasıl ölçeceksiniz ki? Ne kadar iyi bir hal mesela? İyi hal nedir? Nesnel cevaplarınız yoksa böyle şeylerde adaleti ve eşitliği zedeleyecektir. Takım elbise, kravat, gömlek, iyi bir hal indirimi alabilirsin yani. Neden olmasın? Yani senin dediğin gibi iyi hal eğer bizim giyim kuşamımızla alakalıysa daha önce bahsettiğim soruna geri dönüyoruz. Zenginlik ve haklılığı birbiriyle karıştırmaya başlıyoruz demektir. Her neyse, çocukların işledikleri suçlar konusunda da farklı düşünmüyorum. Olağan dışı bir durum olmadığı sürece devletlerin reşit saymadığı kişilerin işlediği suçlar güçleri nispetinde genellikle yine reşit olmayan çocuklara karşı işlenir. İyiyi kötüden ayırabilecek yargı yetisi olan herkese eşit ceza uygulamanız gerekir. Birlikte tasarlayarak birini öldüren iki kişi düşünün. Doğum günleri arasında 2 gün olsun. Suçun işlendiği tarih itibariyle bu kişilerden birinin henüz reşit olmasına bir gün olduğunu ve diğerinin henüz bir gündür reşit olduğunu varsayalım. Burada iki kişiden birine farklı bir ceza vermek mantıklı mı? Bunun bir mantığı, uygulanabilirliği yok. İlkeler basit ve uygulanabilir olmalıdır. Bu ilkeyi de iyiyi kötüden ayırabilecek muhakeme yetisine sahip olmak olarak koruyabileceğimizi düşünüyorum. Bu mihvalde akıl hastalarına dair indirimler konusunda da zaten konuşmuştum. Delilik videosunda ilgili bir kısım vardı. Evet sevgili dinleyenler veya izleyenler, açıklama kısmına ben bir link koyacağım. Delilik videosuna oradan kayarsınız. Suç ve suçun yüklenicisi sabitse herhangi bir indirimi mantıklı, makul ve adil bulmuyorum. Kişinin edimi ya suçtur ya değildir. Çünkü bu tür şeylerin tümü, yani indirime dair, ceza indirimlerine dair şeylerin tümü subjektif temellere dayanıyor.